Düşünün ki binlerce yıl önce insanlar düşüncelerini ve bilgilerini yalnızca sözlü olarak aktarabiliyorlardı. Hikayeler, bilgiler ve kültürel miras sadece konuşmalarla nesilden nesile taşınıyordu. Peki böyle bir dünyada bilgi nasıl kalıcı hale getirilebilir? Nesiller boyu nasıl saklanabilir ve paylaşılabilir? Yazının keşfi, insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri olarak bu soruların cevabını vermiştir. Yazının ortaya çıkışı, medeniyetlerin doğuşunu, tarihin yazılmasını ve insanlığın bilgi birikiminin katlanarak artmasını sağladı. Bu videoda yazının tarihsel sürecine ve insanlığa olan etkilerine dair büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Yazının ilk adımlarını, hangi alanlarda kullanıldığını ve insanlık tarihi üzerindeki dönüştürücü etkilerini keşfedeceğiz. Hazırsanız yazının gizemli dünyasına adım atalım. Yazının doğuşu ve ilk kullanım alanları insanlık tarihindeki en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir. Milattan önce 3400 yılları civarında Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısı ilk yazılı kayıtların ortaya çıkmasına öncülük etti. Bu yazı sistemi ticaret, tarım ve hukuk gibi alanlarda kullanılmaya başlandı ve bilgi kalıcılığını sağladı. Aynı dönemde milattan önce 3200 yılları civarında Mısır'da hiyeroglifler ortaya çıktı ve dini metinlerin yanı sıra günlük hayatın birçok alanında kullanıldı. Asya'da ise milattan önce 1200 yılları civarında Çin'de, Şang Hanedanlığı döneminde kemik ve kaplumbağa kabukları üzerine yazılan yazılar, Hint Yarımadası'nda ise milattan önce 3000'lerde Harappan yazısı farklı medeniyetlerin bilgi aktarımında önemli bir rol oynadı. Yazının bu ilk adımları medeniyetlerin bilgi birikimini artırarak kültürel ve teknolojik gelişmeleri hızlandırdı. Yazının medeniyetler üzerindeki etkisi ise oldukça derindir. Bilginin kalıcılığını sağlayarak yazı nesiller boyu bilgiyi taşımış ve medeniyetlerin bilgi birikimini artırmıştır. Yazının hukuk ve yönetim sistemlerinde kullanılması, yasaların ve yönetim düzenlemelerinin yazılı hale gelmesiyle toplumsal düzenin sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Milattan önce 1754 yılında Babil kralı Hammurabi tarafından oluşturulan Hammurabi kuralları buna iyi bir örnektir. Yazılı kayıtlar sayesinde bilimsel ve sanatsal gelişmeler hızla ilerlemiş, bilgiye dayalı toplumlar ortaya çıkmıştır. Yazı, bireylerin ve toplumların ölümsüzlüğünü de sağlamıştır. İnsanlar yazı aracılığıyla düşüncelerini, hikayelerini ve bilgilerini kalıcı hale getirerek nesiller boyu aktarabilmişlerdir. Bu bağlamda bir insanın düşünceleri ve eserleri yazı sayesinde ölümsüzleşir. Örneğin Platon'un Devleti, Shakespeare'in Hamlet'i ve birçok başka klasik eser yüzyıllar boyunca okunmuş ve etkisini sürdürmüştür. Bu eserler yazarlarının düşüncelerini ve kültürel mirası koruyarak onların ölümsüzlüğünü sağlamıştır. Aynı şekilde toplumsal hafızada yazılı kayıtlar sayesinde korunur ve nesilden nesile aktarılır. Yazının evrimi modern dünyadaki rolünü de belirlemiştir. 15. yüzyılda Johannes Gutenberg tarafından icat edilen matbaa, yazının yayılmasında büyük bir devrim yaratmış ve bilgiye erişimin demokratikleşmesini sağlamıştır. Matbaanın icadına kadar kitaplar elle yazılırdı ve bu da onları hem nadir hem de pahalı hale getirirdi. Gutenberg'in matbaasıyla birlikte kitapların basımı hızlandı ve maliyeti düştü. Bu da daha fazla insanın kitaplara erişimini sağladı ve bilginin geniş kitlelere yayılmasını kolaylaştırdı. Matbaanın etkileri oldukça derindir ve birçok alanda devrim yaratmıştır. Eğitim, matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte daha erişilebilir hale geldi. Okuma yazma oranları arttı ve insanlar kendi kendine öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca matbaa sayesinde bilimsel bilgiler daha hızlı ve geniş bir kitleye ulaşabildi. Bu durum bilimsel devrimlerin ve keşiflerin hızlanmasına yol açtı. Örneğin Martin Luther'in tezleri matbaa sayesinde hızla çoğaltılarak Avrupa'nın dört bir yanına yayıldı ve dini reform hareketlerini tetikledi. Matbaanın bir diğer önemli etkisi Rönesans'ın yayılmasına olan katkısıdır. Rönesans döneminde sanat, edebiyat ve bilim alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi. Matbaa sayesinde bu ilerlemeler hızla Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayıldı. İnsanlar yeni düşünceler ve bilgilerle tanışma fırsatı buldu. Bu da
entelektüel ve kültürel gelişmelere büyük katkı sağladı. Gazetelerin yaygınlaşmasıyla birlikte kamuoyu oluşumu ve demokratik hareketler hız kazandı. 18. yüzyılda aydınlanma çağının başlamasında matbaanın rolü büyüktür. Filozoflar ve düşünürler yazılarını geniş kitlelere ulaştırarak toplumda büyük değişimlerin öncüsü oldular. Bugünse yazı, dijital devrimle birlikte evrim geçirmiş ve bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı hale gelmiştir. Ancak bu kolaylık beraberinde sorumlulukları da getirmiştir. Yazının tarih boyunca oynadığı rolü ve önemini anlayarak onu nasıl kullanacağımız konusunda bilinçli olmamız gerekir. Yazının keşfi, insanlık tarihinde bilgi ve kültürün korunması ve aktarılması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Yazı sayesinde medeniyetler arasındaki iletişim güçlenmiş ve bilim ve sanat hızla gelişmiş, toplumsal düzenler sağlam temellere oturmuştur. Yazı, bireyin ve toplumların ölümsüzlüğünü sağlamış, düşüncelerin ve kültürel mirasın nesiller boyu aktarılmasına olanak tanımıştır. Bugünse yazının dijital dönüşümüyle birlikte bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı hale gelmiştir. Ancak bu kolaylık beraberinde sorumlulukları da getiriyor. Yazının tarih boyunca oynadığı rolü ve önemini anlayarak onu nasıl kullanacağımız konusunda bilinçli olmalıyız. Çünkü yazı sadece geçmişi kaydetmekle kalmaz, geleceği de şekillendirir. Yazının bu büyüleyici yolculuğunda öğrendiklerimizi düşünmek ve onun gücünü nasıl kullanacağımızı sorgulamak bizi daha bilinçli bireyler yapacaktır. Sizce yazının geleceği nasıl şekillenecek? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.